Kayıttayım. 3, 2, 1. Tamamdır. Tamam abi, bir dakika hemen gireceğim. 60 FPS ayarladım. Tamam. Hazır hissediyorum. Evet. Epstein balonunu patlattık abi. Başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz mühim bir konu. Gerçekten mühim bir konu. Epstein adasında neler oluyor? Biz bunların hepsini çözdük. Hiyerarşik tablo çıkardık. Belgeleri inceledik. Orijinal belgeleri zaten videonun akışında ben o belgeleri de koyacağım. Rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Epstein'i patlattık. Epstein mevzusunun bu kadar yaygara olmasının sebebi dünyayı yöneten isimlere, örgütlere uzanıyor olması. Evet, aynen. Epstein adasında meselenin sadece pedofililikle alakası olmadığı apaçık aşikardır. Burası dünyayı yönetenlerin adası. Öncelikle bunu söyleyelim. Epstein adasında ileri gelen kişilerin tehdit olarak adlandırıldığı liderler var. Bu liderlerin başında gelen kişi Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. Sonra Putin ve Kim Jong tehdit olarak algılanıyor. Başlıca sebepleri muhtemelen vardır. Putin'in bir konuşmasında evet, aslında şöyle bir bunların şöyle anlatıyordu. şöyle bir ifadesi var. Putin'in bir açıklamasında şöyle bir ifadesi var. Vampir balosu bitiyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Evet. Tayyip'e gelirsek de şöyle bir belgesi var. Şöyle diyorlar. Epstein belgelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel hamleleri ve İsrail ile iyi ilişkileri olanları temizlediğine dair yazılar ortaya çıktı. Şöyle yazıyor bizzat. Erdoğan, Türk ordusuna İsrail ile tarihsel olarak iyi ilişkiler içinde olanları temizliyor. Bu bariz olarak belgede geçiyor. Bu yüzden de Tayyip tehdit olarak görülüyor. Sonrasında biliyorsunuz bir deprem yaşanmıştı 6 Şubat. Bu depremde Türkiye'den bazı çocukların kaçırıldığına dair söylentiler ortaya çıktı. Hatta da doğru bulunamadı çocuklar. Bunun üzerine Türkiye'de bazı partiler bir genelge verdiler. Dediler ki bu çocukları soruşturma komisyonu başlatmak istediler. Lakin başka bir parti de bunu reddetti ve öylece kaldı dosya. Bunun ardından da şuna değinmek istiyorum. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu ile bazı mailleşmelerde ortaya çıktı. Ahmet Davutoğlu'nun mailinde bizzat ne dediğini bir açıklayalım. Pritzker Tom adında birisi Epstein'e bir mail gönderiyor. Orada da diyor ki Ahmet Davutoğlu'na bir mail gönderdim. Mailde onu bilgilendirdim. Dönüş bekliyorum diyor. Sonrasında bir mail daha var. Yine bu Tom adındaki kişi Epstein'e bir mail daha yolluyor ve diyor ki Ahmet Davutoğlu'dan cevap aldım. Sizinle görüşmek istediğini bildirdi diyor. Belgelerde yer alıyor. Onu da buraya koyarız. Tamam, Ahmet Davutoğlu'nun belgelerde ismi geçiyormuş işte. Kesinlikle geçiyor. Netice olarak aynen öyle. Buradaki ana karakter ise abi Epstein. Tabii ama o görünen herhalde buzdağının. Yani kukla mı yoksa ipler tamamen onun elinde mi? Meçhul. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyoruz hala. Bence yaşıyor ve İntihar ettiği söyleniyor. Onun elinde olmaz ya, onu kim takar ya? Epstein dosyalarında yer alan bir FBI raporunda ise Donald Trump'ın İsrail tarafından ilk dönemlerinde yönetildiği görülüyor. Belgelerde yine yer almış. Bunların hepsine geleceğiz. Şimdi Dayılar haklıymış. gerçekten de bu Ben de arada katılıyordum yani zaten, ben de öyle düşünüyordum. çok sıkıntılı olaylar. Epstein'in Kabe örtüsü satın alması sadece birer satın alma değil, bir simge. Dinlerin Tabii. ayağının altına alması bir simge ve Araplarla da ilişkili olduğunu kanıtlıyor kesinlikle. Buradan şimdi hiyerarşik bir tablo çıkarırsak biz bunlara beyaz eldivenler ismini verdik. Aslında zaten az çok da biliniyor. Kurtlar Vadisi'nde de böyle geçiyorlardı. Şimdi hiyerarşik tabloyu okuyacak olursak şöyle bir telefondan ben sana vereyim abi. Birinciden başlayabiliriz. Ben. Oku abi. Beyaz eldivenler, görünmez, isimleri bilinmez. 2. Yahudi loncası, iddia edilen üst finans ağı. 3. Birleşik Krallık, tarihsel olarak yıkılmamış monarşi, sistem kurucu güç. Doğru bu arada, hiç yıkılmadılar. 4. İsrail finans, istihbarat ve dayanışma ağı. 5. Amerika Birleşik Devletleri,
askeri ve operasyonel güç, 6 Arap dünyası, petrol, para akışı. Bu teoride Epstein adası bu yapının planlama, şantaj, kontrol merkezi olarak görülür. Orada dur abi. Şimdi ben de bir üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi bizim araştırmalarımıza göre kafamızda az çok bir şeyler canlandı ve böyle bir hiyerarşik tablo yaptık. Bu beyaz eldivenleri oluşturan ana unsur dediğimiz gibi Yahudi loncasıdır. Bunun altında üçüncü olarak bu loncayı yöneten Birleşik Krallık'tır. Çünkü tarihsel olarak hiç yıkılmamış bir monarşidir kendisi. Varlığını uzun süredir devam ettiriyor biliyoruz. O yüzden ben bütün bu örgütleri, locaları İngiltere'nin yönettiğini düşünüyorum. Onun altında ise İsrail var. Arap topraklarındaki hakimiyet. İsrail, finans, istihbarat ve dayanışmayı sağlayan büyük bir ağ. İsrail ise Amerika'yı yönetiyor. Zaten bu Epstein belgelerinde de bunu açıkça gördük. Donald Trump'ın ilk aylarda yönetildiği bariz bir şekilde geçiyor. Amerika'nın peki yönetilmesinin sebebi nedir diye soracak olursanız askeri ve operasyonel gücü orada sağlıyorlar. Peki Amerika'da nereyi yönetiyor? Bu da herkes tarafından biliniyordur. Arap Yarımadası tamamen Amerika'nın hakimiyeti altındadır. Oradaki başkanlar, cumhurbaşkanları, krallar, kimler varsa hepsi Amerika'nın adamlarıdır. Burada neyi sağlıyorlar? Petrolü, para akışını buradan sağlıyorlar. Yani bu teoride Epstein adası da şurada yer alıyor. Her şeyin planının yapıldığı yer olarak Evet. Burası geçiyor. burası geçiyor. Peki neden herkes sadece pedofili kısmını konuşuyor? Evet, daha fazlası varken neden sadece pedofili kullanıyoruz? Bunu Çünkü konuşuyoruz. bunu da onlar istiyor. Aynen bunu konuşmanızı istiyor ve gerçekleri bir kenara bırakıp sadece pedofili kısmını konuşmanızı sağlıyorlar. Orada bir çarptırma var, evet. Aynen öyle. Onu da şöyle hemen özetleyelim. Gerçek yapı görünmesin diye en iğrenç ama en dar başlık kamuoyuna sunuluyor. Bilerek sunuluyor. Yani pedofillik kısmı onlar tarafından sunuluyor zaten. Yoksa arkadaşlar hiç kimse bu Epstein adasıyla alakalı hiçbir belgeyi asla bulamazdı. Ancak hainler ortaya çıkmasaydı, kendi aralarında sürtüşmeler ortaya çıkmasaydı bunlar hiçbir zaman bulunamayacaktı ve adamlar öyle bir ne denir ona? 6 boyutlu satranç oynuyorlar. Böyle şeylerin olacağını bildikleri için de bir gün eğer bu Tabii dosyalar yani. bulunacaksa diyorlar ki biz burada pedofillik üzerinden bir şeyler yapmışız gibi gözüksün diye sadece bu dosyaları biz saklayalım. Eğer patlak verirsek bunları medyaya sunacağız dediler. Ve böylece pedofilik ağı daha çok üst seviyelerde. Ancak bu konuştuğumuz konular fazla konuşulmuyor. Peki Epstein kimdir abi? Bu teoriye göre Epstein ne tek başına bir sapık ne de tüm ipleri elinde tutan nihai figürdür. O bir arayüz, bir taşıyıcı, bir kurban mı yoksa gönüllü bir aktör mü? Belirsiz. Peki öldü mü? Yaşıyor mu? Yoksa gerçekten susturuldu mu? Cevap yok. Sadece sorular var. Görünen o ki Epstein balonunu patlatmış bulunuyoruz. Tabii binlerce dosyalar, binlerce, yüzlerce belgeler var hala açıklanmamış olan ve hala da sansürlü bir şekilde medyaya sunuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İleriki dönemlerde neler olacak? Sence bu komplo teorimiz doğru mu? Yoksa safsata mı söylüyoruz biz? Bu yıllardır zaten konuşulan bir gerçek. Tam olarak da böyledir zaten. Fakat bu baştaki adam Epstein midir nedir? Bence işin biraz da kukla tarafı. Bunlar Kesinlikle. çok daha büyüğü ve büyükleri var. Artık nedir, kimdir bilmiyorum. Herifler yani adada toplanmışlar. İnanılmaz derecede yaptıkları ortada zaten. Hem suç anlamında söylüyorum hem de dünya ile ilgili, ekonomiyle ilgili, silahla ilgili, askeriyle ilgili, parayla ilgili ve dinlerle de alakalı adamlar herifler yani. Tabii dini Söyleyebileceğim- simgeleri ayaklar altına alıyorlar. Bütün kontrol Yani, bizde. tabii. Simgesine uyuyorlar, Yahudiliği yüceltiyorlar. Ve her şey Epstein adasında. Ve Epstein Yahudi bu arada. Amerika'da Epstein doğmuş de bir Yahudi Yahudi. zaten. Dediğimiz gibi hiyerarşi var. Zaten onu da bir yere koyarız. Görürsünüz. Ben onun görselini Adam en üstte yapacağım. zaten. Bir En Yahudi üstteler. olarak. Yani bir Yahudi olarak Kabe'nin örtüsünü adam Aynen öyle. halı olarak kullanması zaten aslında burada dini bir anlamda da. Ve Müslüman olarak hüküm gören Arap dünyasında, Arap ülkeleri de buna göz yumması bir tesadüf değil arkadaşlar maalesef. Bunların hepsi bilerek
Her şey planlı bir şekilde yıllardır yapılıyor. Zaten İngiltere'nin tarih boyunca yıkılmamış olması da tesadüf değil. Her şeyin ana maddesi olduğu için yıkamıyorlar, yıkamazlar da, yıkılmayacaklar da. Ama biz Türkler olarak tabii ki de yine bu işi bırakmayacağız. Zaten burada not almamışız ama şimdi aklıma geldi. Bazı belgelerde ise bir ülke olması lazım. Hemen bakalım onu abi. Epstein belgelerinde Katar'da planlanan darbeden TSK'nın bölgedeki varlığı nedeniyle vazgeçildiği ortaya çıkmış. Evet. Yani Türklerin Türk Silahlı Kuvvetleri ordusunun olmasından dolayı çekimser kalıp geri adım atmışlar. Aynen öyle. Türk devleti aklı hala yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Bizim ordumuzun orada ne işi var? İşte bu da bir soru. Katar'da TSK'nın ne işi var? Bilmediğimiz çok şey var. Derin sularda çok fazla şeyler oluyor. Biz de az çok Yani açıklık getirmek aptal istedik. olmanın lüzumu yok. Bazı şeylerin farkında Salak şeylere olmak gerçekten lazım. yani özentilik, peşinden gitme, merak etme falan. Bu ne pislikmiş. Bu ne pislikmiş. rezillik. Çok beğendiğiniz Amerika'dır, çok beğendiğiniz alın işte görün işte neler yapıyorlar. Yani 99'da daha geçenlerde işte olan depremde çoluk çocuk kaçırıldı. Nereye gittiler bakın alın işte. ismini sayamayacağımız kadar ünlü, ismini sayamayacağımız kadar devlet adamları Sayma zaten bırak hepsi. hepsi bir arada Epstein'de plan yapıyorlardı. Şimdi de kim bilir neredeler, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Karışık durumlar. Ben kesinlikle bu belgelerin bilerek kamuoyuna sunulduğunu, bunun da bir planın parçası olduğunu düşünüyorum. Yani yorumlarda da yazabilirsiniz fikirlerinizi. Biz böyle bir komplo teorisi yazdık, tablolar yaptık, çizdik, sildik, baktık, araştırdık, belgeleri inceledik. Ki incelemediğimiz bir sürü belgeler var. Siz de açıp bakabilirsiniz. Kamuoyuna sunuldu. Bazıları parayla giriyorsunuz siteden bakıyorsunuz. Bazılarına Onlar onu bile ticaret. tabii. Bazılarına da bedavadan ulaşabiliyorsunuz. Yani olaylar böyle. Kaç dakika oldu? İyi. Başka konuşulacak bir şey var mı? Ama biraz vakitte hiçbir zaman susmayacak. Her zaman doğruyu konuşacağız. Ve bizi susturamayacaklar. Sana şeyi veririz. Bir araştırma yapıyor musun? Türk